Limonlu, yumuşacık, sünger kek tarifi hazırladım sizler için. Bu tarif benden çok istenmişti. Hem lezzeti, hem kıvamı, hem de görüntüsü muhteşem oluyor. Sizleri bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Limonlu kek için uygun bir kabın içerisine 4 adet oda ısısında beklemiş yumurta, 1 su bardağı toz şeker ve 1 paket vanilyayı alıp mikser yardımıyla yaklaşık 3 dakika kadar mikserin en yüksek devrinde karıştırıyorum. Şeker eriyip yumurtalar köpürene kadar karıştıralım. Kullanmış olduğum yumurtalar çok büyük değillerdi. O yüzden 4 tane kullandım. Eğer kullanacağınız yumurtalar çok büyükse 3 tane de yeterli olacaktır. Şeker eriyip yumurtalar köpürdü. Kıvamına dikkat edin lütfen. Şimdi içerisine 1 çay bardağı sıvı yağ ve 1 su bardağı sütü alıyorum. Bir 10 saniye daha karıştırıyorum. Bu tarifimde kullanmış olduğum su bardağımın ölçüsü 250 mililitre, çay bardağımın ölçüsü de 100 mililitredir. Şimdi de içerisine çeyrek çay kaşığı karbonat, karbonatın üzerine 1 adet limonun suyunu ekliyorum ve yine 1 adet limonun kabuklarını soyacakla beyaz kısımlarını almadan soydum. İnce ince doğradım. Bir kısmını harcın içine ekleyeceğim. Bir kısmını da kekin üzerine süslemede kullanacağım. Limon kabuğu, limon suyu ve karbonatı ekledikten sonra 10 saniye daha karıştırdım. Şimdi diğer malzemeleri ekliyorum. Yine aynı su bardağını kullanıyorum. İlk etapta 2 su bardağı unu ekledim. 2 yemek kaşığı nişasta, 1 çay kaşığı zerdeçal ve 1 paket kabartma tozunu ekleyip bu defa mikserin en düşük devrinde güzelce karıştırıyorum. Un miktarı her zaman farklılık gösterebiliyor. Kullanacağımız yumurtaların büyüklüğü, unun kalitesine, markasına göre un miktarı değişiklik gösterir. Ben sizlere kek harcının kıvamını göstereceğim. İlk etapta 2 su bardağı un eklemiştim. Ve yanıma da yarım su bardağı unu daha aldım. Şimdi o yarım su bardağı unun yarısını harcın içine ekledim ve artık istediğim kıvama geldi. Şimdi hemen sizlere kıvamını da göstereceğim. Yani toplamda 2 su bardağı artı 1 yemek kaşığı tepeleme olacak şekilde un kullandım diyebilirim. Şimdi hemen kek harcımızın kıvamına bakalım. Lütfen kıvamına dikkat edin. Kıvamının bu şekilde olması gerekiyor. Kek harcımız artık hazır. Önceden tereyağıyla yağlamış olduğum kalıbın içerisine tüm harcı döküyorum. Kalıbımızı mutlaka öncesinden margarin ya da tereyağıyla yağlayalım. Hazırda beklesin. Tüm harcı kalıba aldıktan sonra kalıbı 1-2 defa tezgaha vuruyorum ki hava kabarcıkları çıksın. Daha sonra önceden ısıtmadığım, evet yanlış duymadınız, önceden ısıtmadığım 170 derece alt üst ayar fırında 55 dakika pişirdim. Pişme süresi herkesin fırınında farklılık gösterebilir ama 50-55 dakika pişirmemiz gerekiyor. Üzerinin kızarmış olduğuna bakmayın. İçinin hamur kalmaması için özellikle bu tarz kek kalıplarında kek yapacaksanız en az 50 dakika 170 derecede ağır ağır pişirmek gerekiyor. Keki fırından çıkardıktan sonra üzerine uygun bir tabağa kapatıp hemen ters çeviriyorum ve kenara alıp kekin üzerine güzel bir sos hazırlayacağım. Yani glazür deniyor buna. Glazürünü hazırlayacağız. Sadece 2 malzemeye ihtiyacımız var. Pudra şekeri ve limon suyu. 2 yemek kaşığı tepeleme olacak şekilde pudra şekerini kaseye aldım. Üzerine bir miktar limon suyunu döküp çırpıcıyla güzelce karıştırdım. Bu aşamada baktınız biraz sıvılaştı. Hemen içerisine pudra şekerini ekleyip tekrardan karıştırabilirsiniz. Ya da katı kıvamlıysa limon suyu ekleyip yine sıvılaştırabilirsiniz. Hazırlamış olduğum glazürü kekin üzerine döküyorum. Büyük bir kısmını döktükten sonra kenara almış olduğum limon kabukları vardı. Şimdi onları da böyle kekin üzerine serpiştiriyorum ve kalan glazürü de limon kabuklarının üzerine döküyorum. Dilerseniz bir miktar daha kenarda bekletebilirsiniz. Dilimlemiş olduğunuz keklerin üzerine de yine süs olarak kullanabilirsiniz. Hem glazürü hem de limon kabuğunu.
Ve limonlu kekimiz artık servise hazır. Bu arada kekimiz hala çok sıcak. Ona rağmen dilimledim. Sizlere yakından da gösteriyorum. Görmüş olduğunuz gibi bir taraftan da dumanlar çıkıyor. Pamuk gibi oldu. Gerçekten sünger dediğimiz olay var ya, bu kekte gerçekten o süngerimsi dokuyu yakalıyoruz. Yumuşacık pamuk gibi. Vermiş olduğum ölçülerin dışına çıkmadan ve püf noktalarına dikkat ederek bu tarifimi gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Tek kelimeyle efsane bir limonlu kek oluyor. Denedikten sonraki yorumlarınızı merakla bekliyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet şifa olsun. Beni buraya kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.